Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu video serimizde sizlerle Nisa bebek çalışması yapacağız. Bebeğim için arkadaşlar kilitli göz, birazcık keçe, ten rengi ip, siyah ip, birazcık beyaz ve biraz da kırmızı ip kullandım. Saçları için de böyle kahverengi normal bir örgü ipi kullandım arkadaşlar. İplerimden yarım yumak yeterli oldu. Yani ten rengi siyah renginden yarım yumak yeterli oluyor. Burada gördüğünüz gibi zaten çok azıcık beyaz ip ve çok az da kırmızı ip kullandım. Boynu için de normal elektrik borusu kullandım arkadaşlar. Şöyle etek içinde birazcık güpür ve birazcık da kumaş parçasına ihtiyacımız oluyor. Bu şekilde arkadaşlar Nisa bebeğimizi yapacağız. Bebeğimin ilk olarak kollarından başlayacağım. Daha sonra ayakkabısı ve bacakları olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bebeğimiz bu şekilde siyah elbiseli, böyle tütü elbiseli bir bebek. İsterseniz ilk olarak kollarından başlayalım. Bebeğimizin kollarıyla başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak hemen sihirli halkamı yapıyorum. Halkamı bu şekilde ipimi alıp bir tur döndürüyorum. Tığımı bu oluşturduğum yuvarlağın içinden geçirip ipimi alıyorum ve buraya bağlıyorum. Bu şekilde sihirli halkamı yapıyorum. Şimdi halkamın içine 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğne yaptım. Halkamı sıkıştırıyorum. Burada ilk yaptığım sık iğneye batarak ikinci sıraya geçiyorum. Bu sırada da her ilmeğe çift batarak ilmek sayımızı 12'ye çıkaracağız. Sıramı birleştirerek ilkine battım zaten. Aynı yere batıyorum. Tekrar diğerine geçip aynı yere çift batıyorum. Bu şekilde her ilmeğe çift batarak 12 sık iğne örüyorum. On iki sık iğnemi örüp sıra sonuna geldim arkadaşlar. 3. sıraya geçiyoruz. 3. sıramızda da bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Hemen 3. sıramdan ilk sık iğnemi örüyorum. Buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Sıramı kaybetmemek için. Bir sık iğne ördüm. İkinci sık iğneme çift batarak bir arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne örüyorum. Diğer ilmeğimi çift batarak arttırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma olarak 3. sıramı da tamamlıyorum. Bir sık iğne bir arttırma olarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonunda toplam 18 sık iğnemiz olması gerekiyor. İlmek belirleyicimi çıkarıyorum. 4. sıraya geçiyorum hemen. Tekrar sıramı belirliyorum. Şimdi 4, 5 ve 6. sırada her bir ilmeğe bir kez batacağız arkadaşlar. Arttırma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 3 sıra boyunca 18 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. Bu şekilde her bir ilmeğe bir kez batarak 3 sıra örüyoruz.
Her ilmeğe bir kez batarak 3 sıra boyunca 18 sık iğnemi tekrarladım arkadaşlar. 7. sıradayım. 7. sırada da bir sık iğne, bir azaltma yapacağız. Hemen bir sık iğnemi örüyorum ve tekrar sıramı belirliyorum. 7. sıradan bir sık iğne ördüm. Bir azaltma yapacağım. Azaltmam da şu şekilde arkadaşlar. İlmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğerinin de tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde azaltma yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar tek sık iğne örüyorum ve azaltma yapıyorum. Yedinci sıramızda da bu şekilde bir sık iğne, bir azaltma olarak örüyoruz ve sıra sonunda toplam sık iğne sayımız 12 kalıyor. Bir sık iğne, bir azaltma olarak 7. sıramı tamamladım arkadaşlar. Toplam 12 sık iğnem var şu an. 8. sıradayım. 8. sıradan 24. sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir kez batacağız arkadaşlar. 8. sıra dahil, 24. sıra dahil toplamda 17 sıra boyunca arttırma, eksiltme yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 17 sıra örüyorum. ...17 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. 25. sırada renk değişikliği yapacağız şimdi. Bunun için son sık iğnemi örmedim. Son sık iğneme batıyorum. Bu şekilde ilmeğimi alıp örmüyorum. Diğer ipimi alıyorum hemen. İpimi ilmeklerimin arasından geçiriyorum. Diğerini biraz sıkıştırıyorum. Ve hemen bir sonraki sık iğneye batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde renk değişikliğini yapıyoruz arkadaşlar. Hem de 25. sıraya geçmiş olduk. İplerimi birbirine sıkıca bağlayıp ten rengi ipimi koparacağım artık. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. 25. sıradayız. Bu sırada da 3 kez arttırma yapacağız. Yani toplam 3 kez arttırma yapacağız. Hemen ilmek belirleyicimi tekrar takıyorum. 3 sık iğne, bir arttırma yapacağım. İlk sık iğnemi yaptım zaten. Renk değişikliği yaparak. Bununla birlikte toplam 3 sık iğne örüyorum. Üç sık iğne ördüm, bir arttırma yapıyorum. Tekrar 3 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Üçüncü kez 3 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Üç sık iğnemi ördüm. Son sık iğneme de arttırma yapıyorum. Bu şekilde ilmek sayımızı 15'e çıkardık arkadaşlar. Ve ilmek belirleyicimi çıkarıyorum.
25. sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. 26. sıradayız. 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. sıralarda, yani toplamda 6 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batacağız. Hemen ilk sık iğneme batıyorum. Tekrar sıramı belirliyorum. Bu şekilde arttırma yapmadan 6 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak 15 sık iğnemizi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, size söylemeyi unuttuğum bir şey var. Örerek ördüğünüz zaman içini doldurarak devam ederseniz daha sonra bittiğinde sıkıntı yaşamazsınız. Ben ten rengini örerken içini yavaş yavaş doldurarak ördüm. Yine aynı şekilde bu 6 sıramı ördükten sonra da yine boş kalan kısmı dolduracağım. Bu şekilde arkadaşlar 31. sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir kez batarak 6 sıra örüyoruz. 6 sıra boyunca her ilmeğe bir kez batarak 15 sık iğnemi tekrarladım arkadaşlar. İçinde iyice elyafla doldurdum ben. Şimdi kapatma işlemini yapacağız. Bunun için de hemen şöyle ortadan katlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ortadan katladım. Hemen bir sonraki sık iğneden batıyorum. Şöyle netleşsin, göstereyim. Bir sonraki sık iğneden battım. Karşısından hemen çıkardım tığımı. Yani bu iki parçayı birbirine birleştireceğiz. İkisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde bir sonrakinden battım tığımı. Karşısındakinden geçiriyorum. İpimi alıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tamamen kapanana kadar karşılıklı ilmeklerimi alarak kapatma işlemini yapıyorum. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar şimdi. İpimi dikmek için pay bırakıp koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilk kolu yaptım. Aynı ölçülerde bir tane daha örüyoruz. Aynısından aynı ölçülerde bir tane daha örüp devam edeceğiz. Bu videomuzda bebeğimizin kollarını ördük arkadaşlar. Bir sonraki videoda ayakkabılarını örerek devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.